Merhaba arkadaşlar. Makrome düğüm tekniklerinin ikincisiyle karşınızdayım. Şimdi önce bir başka bağlama tekniğimiz var arkadaşlar. Geniş bağlama denir buna. Şöyle daha önce gösterdiğim gibi alttan veriyorum ipimi. Üstten alıyorum, arayı açıyorum ve şu şekilde çekiyorum. Bakın, çektim. İpimi taktım. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Geniş bağlama şekli budur. Bu. Şu ipimizi böyle ikiye ayırıyoruz. Şu ipimizin bir tanesini alıyoruz. Şunun üstünden atıp şöyle alttan şöyle çekip alttan çekiyorum. Şöyle bakın şu şekilde şuraya sıkıştırıyorum. Gördünüz mü arkadaşlar? Burada bakın 1, 2, 3 tane oldu. Şimdi dördüncüyü yapacağım. Bakın ipimizi attım. Alttan çektim. Şöyle bakın. Bu geniş bağlama şeklidir arkadaşlar. Üstten indiriyorum ipimi. Alta çekiyorum. Bakın şöyle açıyorum arayı. Yakaladım ve çektim. Tamam mı? Şöyle. Şimdi bunu yine aynen bunun gibi böyle geniş bağlayacağım. Şöyle alıyorum yukarıdan. Aradan geçirip şöyle şuraya sıkıştırıyorum. Şu kısmı bak çok farklı olacak arkadaşlar bunda. Şimdi aynen alıyorum bunu. Yukarıdan atıyorum. Aradan şöyle geçiriyorum. Şöyle. Bakın görüyor musunuz? Bu daha hoş durdu. Evet. Yine aynı şekilde şöyle alttan giriyorum. Arayı açıyorum. İpimi yakalayıp çekiyorum. Şimdi altılı yani şu kısım 1, 2, 3, 4 taneye bu sefer altılı yapacağım arkadaşlar. İpimi şöyle atıyorum. Alttan şöyle çekip şu şekilde şuraya sıkıştırıyorum. 3 oldu. Bir tane daha atıyorum. Alttan çekiyorum. Şöyle. Şurası 4 oldu. Bunun işi bitti. Şimdi bunu alıyorum arkadaşlar. Yukarıdan atıyorum aşağıya. Şöyle çekiyorum. Evet, bir. Atıyorum yukarıya. Aşağıya doğru çekiyorum. Şöyle 2. Bakın. Bu da altılı geniş ipi takma. Makromede. Bu. Şimdi bunu aynı şekilde arkadaşlar bu sefer de size tepeden geçirerek yapayım. Aynen böyle ipimi yukarıdan aşağıya doğru indiriyorum. Arasını açıyorum. Yakalayıp çekiyorum. Şimdi şunu alıyorum. Atıyorum. Şöyle üstten aradan geçirip şuradan yakalayıp şöyle çekiyorum. Aynen atıyorum yukarı. Alttan şöyle aradan geçirip şöyle takıyorum. Bakın üstten takılmada şurada diş oluyor. Şimdi aynen şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar bunu yine. Yukarıya atıyorum. Alttan aradan geçirip şöyle sıkıştırıyorum. Şunu yine bir daha atıyorum. Şöyle. Arkadaşlar böyle ipi geniş takarsanız düz modelleri yaparken üst üste modelin yığılmasına engel olursunuz. Daha rahat hareket edersiniz. Evet arkadaşlar bu sefer size farklı bir düğüm tekniğini göstereceğim. İpimi yukarıdan aşağıya sallayarak şöyle takıyorum. Arayı açtım, geçirdim ve sıkıştırdım. Burada arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Şu şekilde tutuyorum. Sol elimdeki böyle dururken sağ elimdekini bunun üstüne atıyorum. Aradan çekiyorum. Şimdi sağ elimdekini bu şekilde tutuyorum.
Sol elimdekini bunun üstüne atıyorum. Şöyle aradan çekiyorum. Aynı şekilde sol elimdeki sabit duruyor. Sağ elimdekini üstüne atıyorum. Aradan çekip yukarıya sıkıştırıyorum. Buna boncuk takmak isterseniz arkadaşlar, bunun ortasında giden bir ip yok gördüğünüz gibi. Bu hareket eden iplere takıyoruz boncuklarımızı. Belli aralıklarla mesela şuraya takarsınız, bir iki tane atlarsınız, bir tane daha takarsınız. Bu şekilde olur. Bu modeli ben yapmış olduğum gazetelikte 4 video olarak hazırladım. Gazeteliğim var arkadaşlar. Onu izlemenizi öneririm. Gerçekten muhteşem bir şey oldu o gazeteliğim. Onun kenarlarında bunu kullanmıştım. Bakın şu sabit olan kısım kısa tuttum bunu. Şu hareket edecek olan kısım uzun tuttum. Ona göre şimdi ipimi sabit olan tarafı tutuyorum. Devamlı tek yönlü düğüm atıyorum. Bakın. Tek taraflı atıyorum arkadaşlar düğümü. Sol elimdeki sabit duruyor. Hep sağdakini onun üstüne atıp aradan çekiyorum. Bakın arkadaşlar. Bakın böyle kıvrım kıvrım geliyor. Evet. Şimdi de size düz örgü nasıl yapılır makromede onu göstereceğim. Düz hat nasıl çekilir onu yapacağız. Şunlarımı şöyle iteyim. İpimi ortaladım. Arkadaşlar 4 tane ip takıyorum. Şimdi şöyle arkadaşlar 90 derecelik bir açı haline getirdim ipimi. Ve şunu alıyorum. Bunun üstüne arkadaşlar şöyle düğüm atıyorum. Bir düğüm. Şöyle 2 düğüm. Şimdi ikinciyi aldım. Üçüncüyü aldım. Dördüncüyü aldım. Bakın üst üste biniyor. Görüyor musunuz? Onun için şöyle geniş takmak, bazı modellerde geniş takmak daha iyi olur. Ya da şu yukarıya açacaksınız şöyle. Şunu alıyoruz. Şunu alıyoruz. Bunu alıyoruz. En son ipimizi aldık. Tamam. Bakın arkadaşlar. Şöyle bir hat çizdik. Şimdi bu sefer ne yapıyoruz? Bunu yine aynı şu aldığımız şu baştaki ipimizi bu sefer bu tarafa doğru döndürüyoruz. Şöyle bir üçgen yapacağım buraya. Bunu düz tutuyorum. Bu sefer şunu başlıyorum. Bir, şöyle iki. Köşeyi yaptık.
Sonra bunu bırakıyorum. Şunu alıyorum. Şöyle 1, 2. Bunu yaparken arkadaşlar elinizle şöyle ipi germeniz gerekiyor. Şimdi bunu bu şekilde tutuyorum. Bunu alıyorum. 1, 2. Bu mesafeyi örerken kendiniz ayarlıyorsunuz. Şimdi şunu alıyorum. 1, şöyle 2. Şunu alıyorum. 1, 2. Şunu alıyorum. 1, 2. Şunu alıyorum. 1, 2. Aynı ipi bu sefer bu tarafa döndürdüm. Yine açı yaptım. Şöyle 1, 2. Şimdi burada yine aynı ipi bu sefer bu tarafa döndürüyoruz. Mesela arkadaşlar burada şöyle de yapabilirsiniz. Şu kısma şuradaki şu modelimizi şu kısma birkaç tane atabiliriz. Değişik olsun. Mesela şu mesafe iyi. Şunu çekiyor. Bu tamam. Şimdi bakın arkadaşlar şuraya şunu yaptım. Şimdi döndürüyorum ipimi yine. Böyle 1, 2. İkinciyi aldım. Şunu aldım. Şimdi bunu alıyoruz. 2. Şimdi bunu alıyoruz. Bakın burada böyle değişik bir model çıktı. Şurada. Yani bir anda uydurduk. Aynı bunu şuraya da yapalım. Bu sefer şöyle yapacağız. Bir sağ, bir sol. Bu şekilde. 1, 2, 1 oldu. 2 oldu. Şöyle 3. Tamam. Değil mi? 1, 2, 3. Tamam. Şimdi buraya yapıyoruz arkadaşlar. Aynı ipimizi döndürüyoruz. Şöyle. Buralara boncuk da takabilirsiniz. Şimdi boncuk da takalım isterseniz. Değişik olsun. Bu modelde birkaç tanesini bir arada görelim. Tamam oldu. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Burası daha bir tok durdu. Şu kısım. Evet arkadaşlar bakın burada 1, 2, 3 tanesi düz yaptım. 3 tanesine şu modeli koyarak yaptım. Şimdi 3 tane de size şöyle boncuklu yapayım diyorum. Şu en sondakine boncuğumu taktım ve aynı şekilde öreceğim.
Arkadaşlar hep aynı ipimizi döndürdük dikkat ettiyseniz. Yani şuradakini aldım, aynı ip hep böyle geldi. Bakın buraya 2 tane boncuk yeterli oldu. Şöyle 2 boncuk taktım bu kısmına. 3 tane boncuk takarsam biraz daha geniş olur. Şimdi dönüyorum. Bu sefer bu taraftakine takacağım boncuk. Öyle. Evet, şu kenara 2 tane boncuk taktım arkadaşlar. Bunu da örüyorum. Evet. Bakın. Şimdi düz, düz, düz. Şu modelden şöyle 3 tane yaptım. 3 tane de bu tarafa yapayım. Ve bu modelimiz de bitsin. Arkadaşlar 2 tane daha boncuk taktım. Ve bunu da bu şekilde tamamladım. Evet. Bu modelimiz de burada bitti.